Merhaba, bugün bilgisayar oyunlarının tarihine bakacağız. Bilgisayar oyunları niye bu kadar önemli? Çünkü geçen hafta yayınladığımız Boş Zaman Mühendisliği'nde aslında en büyük pastayı oyun konsolları, bilgisayar oyunları, tablet oyunları vesaire vesaire çekiyor. Şimdi gündemde olan bir sürü oyun var. PUBG var, Rules of Survival var, işte bir sürü online oyunlar var vesaire. Ama bunlar teknolojinin sonu. Tabii ki en sonu değil. Çünkü arttırılmış gerçeklik oyunları var gelecekte. Biz geçmişine gidelim. Aslında ilk oyun sanıldığı üzere bir bilgisayarda değildi. İlk oyun 1958 yılında Tennis for Two denilen bir oyundu ve bir osiloskopun ekranında muazzam bir bilgisayar tarafından oynatılıyordu. Şu an ekranda gördüğünüz oyun o yıllar için bir mucizeydi ama ne demek istediğim şey aslında bu oyun piyasaya sürülsün de oynansın diye üretilmemişti tabii ki. Daha sonrasında göreceğiniz oyun konsolları ile birlikte biz 3 tane büyük oyun üreticisi tanıyacağız. Bunlardan bir tanesi Nintendo, bir tanesi Sega, bir tanesi de Atari firması. Ama günümüzde bunların hangisi devam ediyor derseniz Nintendo. Ama oyun dünyası halen hazır değil. Bakın bir sonraki oyun hangisi? Gerçek bir oyun üretmek tam 4 yıl sürdü ama o da MIT'nin mühendisleri ve meraktan eğlence olsun diye Space War uzay savaşlarını üretti. Tabii ki bu piyasaya sürülmek de insanlar oynasın diye bir oyun değildi. Şu anda ekranda gördüğünüz grafikler de zaten öyle harika enfes grafikler değildi. Peki ne zaman biz gerçek oyunlarla tanıştık? 70'lere kadar çok fazla oyun dünyası bir şey geliştirmedi. Çünkü 1970'lerde oyun konsolları, jetonlu Atari'ler bilmem ne bunların çağı başlıyordu. Ve insanların artık bir şeyler oynaması gerekiyordu ki karşında para harcasınlar, zaman harcasınlar. Bilgisayar oyunları özellikle savaşlardan bulanmış Amerika halkı için o kadar güzel bir kurtarıcıydı ki. İlk ne geldi biliyor musunuz? 1972 Atari ve Pong'u çıkardı. Pong gördüğünüz oyunların atasıydı. Ve çok güzel bir oyundu. Aslında tenis gibi düşünün ama Brick Games yani tuğla oyunlarının tepesiydi. Yaptığı işte iki tane şey arasında, çizgi arasında bir topun gidip gelmesiydi sadece. Bu arada bilgisayar teknolojisi gelişti. Daha güçlü bilgisayarlar çıkmaya başladı. 1974 FPS yani ilk gözden görüp savaştığınız oyunların aslında atası çıktı. Maze War. Yani çok güzel gözükmüyor biliyorum ama en azından bir başlangıçtı. Bu yıllar Atari'nin zirvede olduğu yılların başlangıcı. Atari daha da ileri gidecek, zirveye vuracak. Ama 1976'da çığır açan oyununu çıkardı. Bu da Breakout. Breakout'un aslında yaptığı şey çok basitti. Daha önceden ürettiği Pong mantığını tuğla kırmaya, ekrandaki bir şeyleri kırmaya, ekranda şu an gördüğünüz gibi götürüp getirerek başlamıştı. 77 yılı Atari'ler için, bilgisayar konsolları için muhteşem bir yıldı. 1978'de bir mucize başladı. Space Invader. Space Invaders aslında çok güzel bir oyundu. Taito firmasınındı. Ekranda nihayet renkli bir şeyler vardı ve bir şeylere ateş ediyorduk. Ve geldik Namco'ya. Pac-Man, oyun efsanelerini başlatan firma Namco. 1980'de Pac-Man'i çıkardı. Pac-Man günümüzde bile her şeyin başlangıcı sayılıyor aslında. Küçük noktaları yiyen küçük canavarlar o zaman çok popülerdi ve yıllarca devam etti bu popülerliği. Ta ki pazara Nintendo gelene kadar Nintendo Mario kardeşleri başlatacaktı ama 1981'deki Donkey Kong aslında başlangıcıydı bunun. Mario ilk defa gözüküyordu orada tesisatçı, meşhur tesisatçı. Bu ilk görünmesinde başrolde değildi. Üstteki maymun aslında başroldeydi. Ama sonraki yıllarda Nintendo pazara el konsolları, gördüğünüz o televizyona bağlananlar ve daha ileriye gittiği zaman muhteşem Atari'leriyle girecekti ki Nintendo günümüzde bu kuşağın bence tek temsilcisi halen. Bu yıllardaki ismi de zaten Jumpman, zıplayan adam. Namco boş durmadı. Namco 1982'de ilk Need for Speed tarzını çıkardı. Yani araba yarışını ki benim kuşağımda bunu oynamayan yoktur. Pole Position. Şu an ekranda gördüğünüz oyun. 2 boyutluydu ama size 3 boyut hissini her türlü yaşatıyordu. Hatta ben hatırlıyorum bunun gece olması ve karanlık olması geceydi. Sis versiyonu vardı. Ekran griydi aslında. Tek yaptığınız şey daha az piksel görmekti. Heyecandan ölürdük. Bunun 2 kişiliği çıktığı zaman zaten dünya yıkılmıştı. Bir şu grafiklere bakın. Şimdi bir de ekranda yanında duran grafiklere bakın. Bu adalet mi? Ama bizim için bu her şeyin başlangıcıydı. Çünkü artık araba sürebiliyorduk. Atari bu kadarla kalmadı. İnsan beyni 2.5D ile tanıştırdı. Aslında 3 boyut bile değildi ama bizim için 2.5D'ydi. Qbert. Qbert Türkiye'de çok fazla tanınan bir oyun değildi ama dünyada salgındı ki ben de oynamıştım zamanında bunu.
O zamanlar filmler çok fazla oyunu yapılan şeyler değildi. Ama E.T.'nin oyununu, ki E.T. o zaman efsaneydi tabii ki sinemalarda, 1982'de Atari getirdi. Diyeceksiniz ki şu an ekranda gördüğüm şey neye benziyor? Merak etmeyin, o yılda Amerika ve Avrupa için bu bir salgındı. Ve 83. 83 öyle bir yıl ki Nintendo artık ona buna oyun yapacağım, ben kendi konsolumla birlikte ortalığı yıkayım deyip ve Mario Brothers'ı çıkardı. Sonradan Super Mario Brothers diye tanıyacaksınız. 3 sene öncenin Jumpman'i artık Mario Brothers olarak ekrandaydı ve zıplayıp hoplayıp mantarların üstünden bir şeyler topluyordu. En büyük ikinci salgın buydu. Çünkü birinci salgın aslında el konsolları bilmem ne kendi oyun sistemini çıkaran Tetris'ti. Ama Mario Brothers keyfini 3 yıl tahta sürdürdü. Aynı yıl Cinematrix Dragon Slayer'ı çıkardı ama Dragon Slayer günümüzde de aslında çok aşırı beğenilen oyun tarzlarından bir tanesi değildi. Çünkü aslında sinema izliyordunuz ve arada etkileşiyordunuz. İnteraktif sinemanın atasıydı diyebiliriz. Grafikler güzeldi ama bir çizgi filmdi. Ama 84, Ruslar nihayet pazara girdi. Aslında Ruslar nihayet pazara girdi diyor ama Ruslar muazzam derecede pazarı hiçbir zaman çok fazla sallamadı. 84 yılında Tetris geldi. Tetris her yerdeydi. Şimdi yeni bakıyorum 3 boyutlusu falan çıkmış ama o yıllarda Tetris çocukların elindeydi ve 99 bin oyun, 1 milyon oyun bir yani bir cihazın içerisinde binlerce versiyonu vardı, zorluk seviyesi. Bizim için efsaneydi. Tetris o yılları kastı kavurdu. 7 yıl boyunca pazarda çok büyük para kazandı. Nintendo tabii ki pazardaki bu gelişmelerden çok rahatsızdı. Çünkü kendini domine ettirmek istiyordu. Hem cihaz olarak hem de oyun olarak. 1985'te Mario'ların en efsanesi başladı. Super Mario'lar çıktı. Mario Brothers zaten vardı, Mario kardeşler. Ama bizim bildiğimiz o mantarların üstüne hoplayan zıplayan gerçek versiyon Super Mario'ydu. El cihazlarında da olduğu için kartuşlu. Çok kıymetliydi ve 1985 Mario'nun yılıydı. 86-87 yılı iki firma daha pazara girdi. Konami ve Capcom. Şimdi Konami ve Capcom'un gelmesinin aslında mantalitesi el konsollarıydı. Ama Mega Man gibi ki daha sonra da Street Fighter gibi efsaneler bu firmalardan geldi. Konami'nin Metal Gear'ı ki daha sonra da 3 boyutlu enfes oyunları çıktı. 1987 piyasaya çıktığı zaman diğer firmalar biraz çekinmişti. Çünkü artık bir kahraman vardı, arabaya biniyordu ve sağa sola ateş edebiliyordunuz. Peki Final Fantasy'nin ilk versiyonunu görmek ister misiniz? Gelin 87 yılındaki şu haline bir bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Benim kuşağıma sorsanız ilk böyle koridorlarda dolaşıp bir şey vurduğunuz oyun hangisidir? Doom derler. Değil, ilki Dungeon Master. Dungeon Master böyle dönüp dönüp labirentte dolaştığın oyunlardan birisiydi. Bizim kuşak çok baş ağrısı çekmiştir bundan. 3 saat oynayıp karanlıkta ödün koparak sadece kutulara baktığım bir oyun inanılmaz göz yoruyordu. Nintendo Tetris'in mantalitesini 1989'da el cihazlarına getirdi. İşte o sokağa Tetris'i çıkaran dönemde. Daha önce konsolda olan oyunlar şimdi insanların elindeydi ve hastalık haline gelmişti. Ama oyunun kendisini bir kenara bırak. Cihazın kendisi bir zenginlik göstergesi. Çünkü Game Boy olan çocuğa prestij katıyordu. Game Boy o kadar herkeste olacak bir cihaz değildi. Nintendo'nun Game Boy'u çok arkadaşlık bitirmiştir. Artık gelelim sıkıcı olmayan sizin de tanıdığınız oyunlara. SimCity. SimCity harika bir oyundur. SimCity'nin 4'ü de güzeldir. Ama emin olun 89 yılındaki SimCity hiç sizin bildiğiniz SimCity'ye benzemiyordu. Şimdi ekranda gördüğünüz SimCity çok farklıydı. 1991 aslında bir oyun geliştiricisi, konsol geliştiricisi olan Sega. Sega'nın da yaramaz çocuğu Sonic'le tanıştık. Sonic enfes bir oyundu. Hatta o dönem şeyde çok tartışıyordu. Hani Pac-Man dünyası zaten bitmiş de Super Mario mu Sonic mi? Sonic de tahtını daha sonra başkasına bırakacaktı maalesef.